Size bir sorum var. Kız çocuğu mu, erkek çocuğu mu? Yalnız bir seçim hakkınız var. İyi düşünün çünkü bu seçimin sonuçları çok şey etkileyecek. Neden size böyle bir seçim yaptırdığımı açıklamadan önce, çiftçilerin tarımı bırakmaya zorlandığı, çelik üretmek için çalıştığı bir zamana gidelim. Sanayileşme projesiyle insanlar evlerinin önüne fırınlar inşa etti ve bu fırınlarda çelik üretti. Ellerinde demirden ne var ne yoksa bu iş için kullandı. Ardından hükümet daha kaliteli üretim için fabrikalar açmaya başladı. 7'den 70'e kadın erkek herkes bu fabrikalarda çalıştı. Hatta tarih sayfalarını karıştırdığınızda doktorların bile mesai saatleri dışında çelik üretmek için çalıştığına rastlayabilirsiniz. Bu proje halk üzerinde büyük bir baskıya sebep olmuştu. Tüm işçiler kendi işini bırakıp fabrikalarda çalışmaya zorlandı. Tabii işçiler fabrikalara sığamayacak kadar arttığında kaynak sıkıntısı yaşamak kaçınılmaz olur. Belli ki hükümet bunu gözden kaçırmış. Bu durum fark edildiğinde ise bir kriz yaşanmaması için işten çıkarma yoluna gidildi. Fabrika sahipleri bir seçim yapmalıydı ve akıllarına gelen ilk çözüm daha az işine yarayacağını düşündüğü kız çocuklarını feda etmek oldu. Şimdi size tekrar soruyorum. Kız çocuğu mu, erkek çocuğu mu? Artık seçim yapmalısınız. Kimi işten çıkarırdınız? Siz düşünürken tarihte sanayileşme yolunda radikal kararlar alan Çin için olayların nasıl geliştiğine bakalım. Çin için diyorum çünkü bu olayda başrol Çin ve olay kız çocuklarının işten çıkarılması değil, daha küçükken öldürülmesi. Sanayileşme yolunda çelik üretimi tarihin gerçeği. Ama işten çıkarma olayı sadece bir metafordu. Çin hükümeti bir fabrika sahibinin kriz anında aklına gelebilecek ilk çözümünü daha acımasız şekilde ülkesi üzerinde uygulamıştı. Peki büyüme hedefiyle ilerleyen Çin'de nüfus artışı nasıl sorun olmaya başlamıştı? Kız çocukları daha anne karnındayken neden öldürüldü? Yıl 1958 ve Başkan Mao olarak bilinen Mao Zedong dönemindeyiz. Bu isim 1949'da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve yöneticisi olan Çinli bir politikacı. Zedong ölümüne kadar ülkeyi yönetti ve aynı zamanda o dönemde Çin Komünist Partisi'nin başkanı olarak görev yaptı. Mao Zedong, Çin ekonomisini tarımsal ekonomiden endüstriyel ekonomiye dönüştürmeyi amaçlayan Büyük İleri Atılım Projesi'ni bu tarihlerde başlattı. Ürettikleri çelikler sanayileşme projesinin parçasıydı. Hükümetin bu atılımla sektörde en iyiler arasında yer edinme hedefi vardı ama en basitinden tarlada kullanılan bir küreği bile üretemediler. Bu sürecin sonunda ise Büyük Çin kıtlığı başladı ve çelik üretme uğruna açlıktan dolayı 45 milyon insan öldü. Devlet zenginleşti, ölense Çin halkı oldu. Bu durum Çin nüfusunun demografik yapısını sarsan en etkili olaylardan. Biz şimdilerde Çin'i dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olarak tanırken tarihin bu zamanlarında durum hiç de böyle değil. Tarihe damga vuran bu büyük Çin kıtlığından sonra ölüm oranları arttı ve haliyle nüfus azaldı. Mao, nüfus artışının ülkeyi güçlendireceğine inandığı için ne kadar çok insan, o kadar çok güç sloganıyla duruma müdahale etti. Doğum oranlarının artmasını istemesi ilerleyen zamanlarda gereksiz bir demografik artış yarattığı için eleştiri de alacaktı. Sonuçlarını göze almış mıydı bilemiyoruz ama elimizdeki verilere baktığımızda sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve yaşam koşullarının iyileşmesinin nüfus artışını ciddi oranda etkilediğini görebiliyoruz. Çin'de nüfus 1949'da yaklaşık 540 milyonken 1976'da 940 milyona ulaştı. 1990'da 1 milyar 135 milyon, 2000'de 1 milyar 262 milyon, 2010'da 1 milyar 337 milyon, 2020'de 1 milyar 411 milyona ulaştı. 2021'de 1 milyar 412 milyon olarak kaydedildi. Bu 2020'deki nüfusa çok yakın bir değer. Bu tabloya bakınca artış var gibi görünse de Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun son rakamlarına göre ülke nüfusu 2021 yılında sadece 480 bin arttı. Bu 10 yıl önce yaygın olan yıllık 8 milyonluk artışa kıyasla rekor düzeyde düşük bir rakam. 2040'ta da nüfusun 1 milyar 300 milyona düşeceği tahmin ediliyor. Ülkenin kurulduğu andan itibaren hızla artan nüfusu ne oldu da gerilemeye başladı? Bu gerilemenin sonuçları ne olacak? Hemen bakalım. Çin'de yaşanan büyük kıtlık sonrasında acının izleri halktan uzun bir süre silinemedi.
Hatta Gonton, Shanga ve Mikao'da bu acının izlerini en basit, günlük bir konuşmada bile görebileceğinizi söylesem, mesela yolda bir arkadaşınızla karşılaşınca size merhaba diye seslenirse garipsemezsiniz değil mi? Ama Nishi zo fenwiya diye seslenirse büyük ihtimalle garipsersiniz. Çünkü size henüz yemek yedin mi diye sormuş oluyor. Kantonca dilinde ise bu çok normal. Çünkü bu ifade aslında nasılsın diye sormak için kullanılıyor. Halk uzun bir süre öyle bir açlığa maruz kaldı ki artık iyi olmak karnının tok olmasına eşdeğer. Uyarıyorum, Çin'in bu bölgelerinde hiç tanımadığınız biri tarafından bu şekilde bir selam alabilirsiniz. Şaşırmayın. Yaşanan kıtlıktan sonra nüfus artışı hedeflenen ve istenilen bir sonuçtu ama hesaplanmamış bir durum daha var. Birden artan nüfus beraberinde ülkenin kaynakları üzerinde baskıya, hükümette de gerginliğe sebep oldu. İşte tam bu sıralarda Çin hükümeti kilit bir isimle tanıştı. İngiliz ekonomist ve din adamı Thomas Malthus. Bu isim nüfus katlanarak artarken nüfusu besleyen kaynaklar aritmetik oranla artar diyerek sahnede yerini alıyor ve şöyle devam ediyor. Bu dengesizlik aşırı bir nüfus artışını beraberinde getirecek. Böylece kıtlık, savaşlar, salgın hastalıklar gibi nedenler sonucunda fazla nüfusun yok olması kaçınılmaz olacaktır. Şimdi sırada Çin'in yıllarca ulaşmayı hedeflediği başarısını nasıl tersine çevirmeye çalıştığını izlemek var. Çin bu teorinin ışığında nüfus artışını kontrol ederse gelecekte olabilecek ekonomik ve sosyal sorunları önleyeceği kararına vardı ve bir politika geliştirdi. Takvim yaprakları hızla ilerlemeye devam etti ve Çin nüfusu 1980'de artık 1 milyar seviyesinde. Bu hızdan çekinen Çin hükümeti ise tek çocuk politikasını ortaya attı. Bir de peşini bırakmayıp zorunlu tuttu. Sadece etnik azınlıklar ve bazı istisnai durumda olanlar bu politikadan muaftı. Bu istisnalar dışında uygulama oldukça katı. Birden fazla çocuk sahibi olan aileler para cezalarına çarptırıldı ve sosyal haklardan mahrum kaldı. Bir yandan da tek çocuk yapmak sözüne karşılık nakit ikramiye ve uzun doğum izni gibi ödül vaatleri sunuldu. İlk başta işe yaramıştı. Nüfus artış hızı yavaşladı. Bu sert politikanın uzun vadede açacağı ciddi sorunlarsa hala tetikte. Şimdi baştan anlattığım hikayeye geri dönüyorum. Fabrikalarda yaşanan işçi krizinde ilk kız çocukları işten çıkarıldı demiştim. Ortada spesifik bir fabrika yok. Fakat olay çok daha ciddi. Ülkeyi büyük bir fabrika işletiyor gibi yöneten hükümetin kriz anında bulduğu ilk çözüm kız bebeklerinin kürtajla alınması ya da öldürülmesi oldu. Çünkü kırsal kesimlerde tercih edilen erkek çocuğuydu. Çin'in ihtiyacı büyüme için ucuz işçilik. Bu tercih ise nüfusta kız erkek oranındaki dengesizliğin sebebi. Bu dengesizliğin yanında tek çocuk politikası yüzünden Çin'in demografik yapısı tamamen ve hızla değişti. Genç nüfus azaldı, yaşlı nüfus arttı. Geç yaşta evlilik övüldü. Çocuk sahibi olmak ertelendi. Şimdi bu durumun günümüzdeki etkilerine bakalım. Artık Çin'in en büyük sorunlarından biri genç iş gücünün azalması ve yaşlı nüfusun artmasıyla ekonomik yükünün ağırlaşması. Son verilere göre Çin, yaşlı nüfus açısından dünyada en yüksek sayıya sahip ülke konumunda. Çin'deki 65 yaş ve üzeri nüfus yaklaşık 200 milyon civarında. Hindistan ise yaşlı nüfusu açısından 142 milyonla ikinci sırada. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşlı nüfus ise yaklaşık 52 milyon olarak kaydediliyor. Japonya'nın yaşlı nüfusu ise 36 milyon. Çin bir yandan yaşlanan bu nüfusla baş etmeye çalışırken diğer yandan genç nüfusun azalmasıyla ekonomisinin dinamiklerini korumakta zorlanıyor. Ülkede tüketimden çok üretimin hakim olduğu düşünüldüğünde genç iş gücünün azalması Çin için çok büyük bir sıkıntı. Tabii ki hükümet bu zorlukla baş etmek için yine çözüm arayışında. Yıl 2016 ve 1980'de başlayan tek çocuk politikası ilk defa bu tarihte gevşedi. İkinci çocuk artık yasak değil. Fakat bu kararı almak işleri düzeltemedi. Bugün Çin'de doğum oranı hala düşük. İnsanlar çocuk sahibi olmayı istemiyor. Çünkü çocuk yetiştirmenin maliyeti yüksek ve modern yaşam koşulları daha az çocukla yaşamaktan yana. Hatta gelinen son noktada Çin'de 2 çocuklu olmak zenginlik alameti. Gelir dağılımındaki eşitsizlik, kırsal ve şehir hayatı farkları da düşünüldüğünde hükümet o dönemde 3. çocuk iznini verse bile halkın çoğunluğu için mümkün değil. Daha doğrusu halk istekli bile değil. Ve bu isteksizlik hükümet 3. çocuk iznini verdiğinde gözler önündeydi. Sonuç hep aynı. Doğum oranları hala düşük. Bu olumsuz sonuçlara rağmen Çin ekonomisinin büyümesi ise gerilemedi. Market rafları dolu ama halk fakir.
Peki bu nasıl mümkün oluyor? Çin, dünyada sadece yakın çevresindeki olaylara odaklanan bölgesel bir aktör olarak görülmüyor. Aksine son 10 yıl içinde küresel bir aktör olarak kendini kanıtladı. Dünya çapında çıkarları olan ve bunlar üzerinde hareket etme kapasitesine sahip bir avuç ülkeden biri ve yerini bırakmaya hiç niyetli değil. Bunun nasıl mümkün olduğunu anlamak için Çin tarihini ikiye bölebiliriz. Kilit iki dönem var. Mao dönemi ve sonrası. Mao döneminde Çin ekonomisi daha çok katı, totaliter, merkezi planlamaya dayalı ve dışa kapalı. Mao sonrası dönemde ise dışa açılan, dış ticaretin ve özellikle doğrudan yabancı yatırımların artış gösterdiği bir ekonomi modeli hakim. 1978 yılında Deng Xiaoping liderliğinde uygulamaya konulan dışa açılım politikasıyla birlikte ekonomik açıdan büyüdü. 1999 yılında ülkede sosyalist ekonomik düzenin sürdürüleceği kabul edildi ve özel ekonomi bölgeleri belirlendi. Bu bölgeler Shenzhen, Zhuhai, Shenzhou, Xiamen ve Hainan. Belirlenen bu bölgeler ülkeye gelen yabancı yatırımcıyı çekmeyi başardı. Çünkü yabancı yatırımcılar için vergi indirimleri, gümrük muafiyetleri ve az bürokrasi gibi azaltıcı politikalar uygulandı. Çin'in kasıtlı olarak uyguladığı bir hamle daha var ve bu hamle dünyanın her yerinde etkisini hissettiriyor. Çin ekonomisi ihtiyaç duyulan ham maddelerin, özellikle petrol fiyatlarının artmasına neden oluyor. İhraç edilen ucuz fiyatları baskıcı rekabet politikalarıyla düşük tutuyor. Böylece Çin, dünya genelinde enflasyon oranına etki eden belirleyici güç konumunu koruyor. Tüm bu detayları incelediğimizde Çin'in başarılı olmasında etkili olan maddeler şöyle: yüksek tasarruf, devlet destekli ticaret, sanayi politikaları, ucuz iş gücü, 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne kabul edilmesi, yabancı yatırımlar, ham maddelere olan talep ve üretim gücü. Peki sizce Çin'in bu güçlü konumu bizim günlük hayatımızda varlığını nasıl hissettirdi? Çin malı ürünler ve satış platformları dediğinizi duyar gibiyim. Bunlardan bazıları çok ucuz ürünler ama aralarında piyasada adını duyurmuş iyi markalar da var. Tabii Çin'in dış ticaret hamlesi başarıyı sağlamış olsa da dünya çapında Çin malı ürünlere talep azaldı. Azalan genç nüfus dış ticaret başarısını nasıl etkiler sorusuysa gündemde. Çin ürünlerinde azalan talebin birçok sebebi olabileceği gibi Amerika ile girdiği ticaret savaşları da sorunu 2 katı oranında gösteriyor olabilir. Amerika Birleşik Devletleri hapşırdığında dünyanın geri kalanı nezle olur diye bir söz var. Peki yükselen küresel güç Çin bir sorun yaşarsa ne olur? Çin 1,4 milyar nüfusuyla dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip. Tabii zirvede olabilmek için halletmesi gereken yüksek genç işsizliği, emlak piyasasında karmaşa gibi sorunları var. Çin'in emlak sektörü yıllardır bankalardan borç alarak alıcılara ön satışla yeni evleri satıyor ve başka projeler için fon topluyor. Bu iş modeli pek çok ülkede uzun süredir uygulanıyor. Ancak Çin'deki müteahhitler aşırı borçlanıyor. Bu inşaat şirketlerinin batmasıyla oradan ev satın alanlarsa mağdur oldu. Evleri ipotek altında ve daha bitmemiş olduğu için kirada yaşamak zorunda kaldılar. Ülkede konut krizi öyle bir boyuta ulaşmıştı ki sosyal medyada birçok mağdur sesini duyurmaya çalıştı. Bu krizin yanında ülkenin gelir dağılımındaki eşitsizlik gizlenemeyecek kadar büyük. Özellikle kırsal kesimlerde bu durum çok net görünüyor. Çin Sivil İşler Bakanlığı'na göre Çin'de bu yılın ilk yarısında 4,18 milyon kez geçici sosyal yardım sağlandı. Bu büyük bir oran ve halkın fakirliğinin göstergesi. Bu sorunlar elbette Pekin için büyük dertler. Ama diğer ülkeler için bunlar ne anlama geliyor? Son verilere göre Çin'in büyüme oranı %5 düzeyine inmiş olsa da Çin hala büyüme kategorisinde ve dünyanın en büyük ikinci ekonomik gücü konumunu bırakmıyor. Bazı analistler yaklaşan küresel felaket endişelerinin abartılı olduğuna inansa da çok uluslu şirketler tam tersini düşünüyor. Koltuğunu bırakmak istemeyen Çin, dünyaya ucuz ihracat yaparak varlığını bugüne kadar korumayı başarsa da yeni bir yol arayışındaydı ve buldu da. Şimdi bu yeni yolun ne olduğuna bakalım. Yeni gelişen teknolojiler için hayati öneme sahip kritik madenler her coğrafya için kolay ulaşılabilir değil. Bu yüzden varlığı bulunduğu coğrafya için çok değerli. Günümüzde kritik madenlere sahip sayılı coğrafyalardan bir isim de Çin. Üstelik diğer coğrafyalara göre başka bir artısı daha var. Çin bu kritik madenlerin nasıl işleneceğine dair bilgi sahibi ve baş aktör. Peki bu kritik madenler ne diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Alüminyum, bakır,
lityum, nikel ve doğal grafit gibi madenler kritik madenler arasında. Bu madenler hem dijital hem de düşük karbonlu teknolojiler için büyük öneme sahip. Bu yüzden bunlara karşı talep bir hayli fazla. Hatta Dünya Bankası'na göre 2050'ye kadar grafit ve lityuma talep %500 artacak. Arz talep açısından incelediğimizde karşımıza şu tablo çıkıyor. Alüminyum üreten ülkeler: Çin %55, Hindistan %10, Rusya %8, Kanada %7, Brezilya %5 oranında. Bakır üreten ülkelerde ise durum şöyle: Şili %45, Çin %30, Peru %20, Amerika Birleşik Devletleri %15, Zambiya %10. Çin alüminyum üretiminde birinci, bakırda ise ikinci sırada. 1960'da telefonlarda 10 farklı element kullanılırken 1990'da 27 element, 2021'de 63 element kullanıldığı düşünülünce bu madenlerin değerinin artacağı sonucu gelişen teknoloji çağında doğru bir çıkarım olur. Çin'in böyle bir fırsata sahip olması zorlukları beraberinde getiriyor. Hatta bazı uzmanlar tarafından Çin tehdit olarak görülüyor. Özellikle otomotiv sektöründe Çin'in ilerleyişi rekabeti kızıştırdı. Pekin'in baş ağrısı olan azalan nüfus ve yavaşlayan büyüme sorunlarına Batı gözlüğüyle bakıldığında geri dönülemez bir gerileme gibi duruyor. Çin tarafından baktığımızda ise yeni imkanlar ve stratejiler büyümeyi besleyecek. Peki Çin dünya sahasında ucuz işçi gücüyle edindiği yerini azalan genç nüfusuyla nereye kadar ilerletebilir? Size bir sorum var. Kız çocuğu mu, erkek çocuğu mu? Yalnız bir seçim hakkınız var. İyi düşünün çünkü bu seçimin sonuçları çok şey etkileyecek. Neden size böyle bir seçim yaptırdığımı açıklamadan önce, çiftçilerin tarımı bırakmaya zorlandığı, çelik üretmek için çalıştığı bir zamana gidelim. Sanayileşme projesiyle